dönme rahatsız edici bir terim mi? Eski adın neydi? Gerçek adın. Penisin var mı? Bir transseksüele sorulmaması gerekenlerde bugün Seyhan Arman'la birlikteyiz. Önce kendisinden kısaca dinleyelim. Seyhan Arman kimdir? Oyuncuyum, 38 yaşındayım, Adanalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu kadar, Seyhan Arman bu kadar. Transseksüel olduğunu ne zaman anladın? Ne zaman anladım? Şimdi transseksüel kelimesiyle tanışmam çok daha sonraları oldu. Ne zaman oldu diyebilirim. 20 küsür yaşında tanıştım. Zaten aslında Türkiye'de de transseksüel kelimesiyle çok yeni karşılaşıyoruz. Başka isim travesti diyorduk önceden. Veya işte cinsiyet kimliğimi fark ettiğimde eşcinsel olduğumu zannediyordum. Ne zamanla gelirse benim çok erken oldu. Yani adını koymadan tabii ki. İlkokula bile başlamamıştım. Farklı olduğumu hissettim. Bir süre sonra eşcinsel diye adlandırdım kendimi. Daha sonra fiziksel bir değişime geçtiğimde travesti diye adlandırmaya başladım. Sonra cinsiyet kimliği, cinsel yönelimler gibi farklılıkları öğrendiğimde, aslında neyin ne olduğunu öğrendiğimde anladım ki 38 yaşındayım, 39 yıldır transseksüelim. Peki farklı isimlendirmelerden bahsettik. Transseksüel, travesti, trans. Bir de bir dönme konusu var. Bu rahatsız edici bir terim mi? Yoksa doğru bir adlandırma mı? Doğru bir adlandırma değil. Karşı tarafın beni erkek, kadın, transseksüel, travesti, dönme ne olarak gördüğü çok önemli değil. Beni nasıl gördüğüm önemli. Ben Seyhan'ım. Yani bu adlandırmaları da sizden dolayı yapmak zorundayım. Hani ben transseksüelim derken böyle adlandırıldığı için söylüyorum. Yoksa bu saatten sonra çok önemli değil. Fakat bunun mücadelesini veren bir aktivist olduğum için aynı zamanda tabii ki evet dönme bir hakaret cümlesi. Bununla ilgili şey yapabilirim. Yani gerekiyorsa mücadele edebilirim ama YouTube'da istediğimiz kelimeyi söyleyebiliyor muyuz bu arada? Evet. İbne diyebilir miyim mesela? İbne de, iğne. İbne de mesela hakaret amaçlı kullanılıyor ama aktivistler son dönemde, son bir 5 ya da 7 yıldır falan velev ki ibneyim diyoruz. Evet ibne. Çünkü birisi sana hakaret ediyor. Bu her şey için böyle. Sadece transseksüellik için de değil. İbne diyor. Sen ona evet ibneyim dediğin zaman başka ne diyebilir? Mesela Bülent Ersoy'a bunu çok yaparlar. Bülent Hanım, Bülent Hanım, Bülent Hanım diye peşinde el pençe divan dururlar. En ufak bir şeyde Bülent Bey aşağılamak için. Bülent Ersoy da buna cevap vermez. Evet Bülent Bey'im dese ne olacak? Başka nereden aşağılayabilecek yani? O bir aşağılama cümlesi ama bu öyle olup olmaması önemli değil ki. Yarın bir gün insanlar sana sandalye diyerek de aşağılayabilirler. Birisi seni aşağılamak istedikten sonra her türlü söyleyebilir. Ama dönme evet bir aşağılama cümlesi. Tabii şimdi bu kadar da basit bir şey değil. Benim açımdan önemli olmayan bu kelimeler, bu aşağılamalar belki ben belirli yolları kat ettiğim içindir. Bir başkası için çok incitici olabilir. Kendi gençlik dönemimden hatırlıyorum. Cinsel yönelimini söylemediğim, aslında uzaydan bile belliydim ama işte güya söylemiyoruz. Hep beraber ikiyüzlü bir toplum olduğumuz için birbirimizi kandırıyoruz. Söylemediğim ortamlarda böyle bir işte eşcinsellikle dalga geçildiğinde bir şey olduğunda ibne dediklerinde böyle bir bozulurdum içten içe. Çünkü çocuksun daha bir şey bilmiyorsun o dönemde. Şimdi değil ama yani yine de bu bazen yaralayıcı olabiliyor bazı insanlar için. Peki eşcinsel misin? Değilim. Heteroseksüelim. Bunu özellikle açıklamak istiyorum aslında. Ben böyle bir 8-10 yıl önce heteroseksüel olduğumu söylediğimde bayağı bir dalga geçiliyordu ortamdan. Çünkü algıladığımız şey başkaydı. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim farkını çok bilmiyorduk. Kabul görmüş 3 tane cinsel yönelim var. Biseksüellik, eşcinsellik, heteroseksüellik. Tabii ki daha bir sürü yere giden şeyler var ama genel geçer şeyden bahsediyorum. Transseksüellik bir cinsiyet kimliği. Yani transseksüel kadınlar ya da transseksüel erkekler de heteroseksüel olabilirler, biseksüel olabilirler, eşcinsel olabilirler. Peki eski adın neydi? Ya da gerçek adın? Hep şeyi beklerler. Önceki adın neydi? Hayrullah demeni beklerler. Haydar demeni bekler falan. Hani Berkecan olsa tatmin etmeyecek. Ne fark eder ki? Ben sonuçta kendimi Seyhan olarak lanse ediyorsam gerçek adım neydi size ne? Penisin var mı? Ha,
Geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi bu bir kere çok terbiyesizce gerçekten. Penis olup olmaması üzerinden değil. Ben mesela birisiyle tanıştığımda sana gelip de ay senin çatın dar mı diye sormuyorum. Ya da erkek sen kaç santim diye de sormuyorum. Kimse de kimseye böyle şeyleri soramıyor. Ama konu transseksüellik olduğunda bunu sorabilme cesaretlerini gösteriyorlar. Gerçekten buna inanamıyorum. Seyhan olarak eskiden cevaplıyordum. Ameliyatlı mısın değil misin? Çünkü orada şey yapacak seni. Ameliyatlıysan kendince bir zahmet senin kadınlığını onaylayacak. Bir kere transseksüelliği önce burada açıklamak gerekiyor. Transseksüelliğin saç uzatmayla, meme proteziyle, ameliyat olup olmamayla alakası yok. Zaten kadınlığın ya da erkekliğin aslında böyle tanımı olmaması gerekiyor. Ya da böyle tanımlar varsa bunlar normalde sakıncalı. Öteki taraftan da gerçekten sana ne yani? Hani senin üzerinden söylemiyorum. Bunu soran insanlar üzerinden söylüyorum. Önceden cevaplıyordum bunu. Ne olacak söylerim canım. Evet ameliyatlıyım ya da bilmem ne diyebiliyordum. Ama artık politik olarak da cevaplamıyorum. Bunu cevaplamak istemeyen insanlar da olabilir sonuç itibariyle. Penisim mi var, vajinam mı var, işte çift cinsiyetli miyim, ejderha ağzım var. Bu seni çok ilgilendirmiyor yani. Hani neyi kabul edeceksin? Transseksüel olduğumu mu onaylayacaksın? Kadın olduğumu mu onaylayacaksın? Neyi onaylayacaksın? Niye bu kadar merak ediyorsun? Aslında başta söylediğim gibi ben sana sormuyorsam sen de bana bunu soramazsın. Nasıl seks yapıyorsun? Nasıl seks yapıyorsun ne demek? Yani herkes farklı seks yapıyordur. Yani herkes aynıdır ama herkes farklıdır. Yani bu da çok özel bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani transseksüel olmanın, işte gay olmanın bilmem neyin falan dışında bir şey. Yani bana sormadılar biliyorum da hangi cesaret ya seks yapabiliyor musun? Sen nasıl seks yapıyorsun? Trans terörü diye bir tabir var. Bir ara çok popülerdi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yapıldığı dönemde çok doğru buluyorum. Ondan sonra ben de yaptım. İyi ki de yaptım. Anlatayım kısaca. Lütfen, lütfen. Bir gün şöyle bir şey oldu. Ay yok bunu anlatırsam gıcık alır. Alsınlar bana ne dur her şey gerçek. Bir gün bir arkadaşımla arabamda gidiyoruz. O zaman bir tane arabam var. Böyle yanımızda bir şey durdu. Araba durdu. Bir adam sürüyor. Yanında bir kadın var. Arkada bir erkek kadın yine var. Ben arkadaşım bir şey anlatıyor. Hararetle ona doğru bakıyorum. Ona baktığım için de kırmızı ışıkta durduk. Yanımızda araba durdu. Böyle oradan bana bir hareketler yapıyor. Camı aç bir şeyler söylüyor falan cesarete bak. Ondan sonra ben de böyle biraz ilerledim. Çünkü arkadaşımı dinliyorum. Dikkatim dağıldı. Tekrar öyle yapınca ay dedim açayım camı da ne söyleyecekse söylesin. Ya diyecek ki ay kız diyecek ya da ay benden bile güzelsin. Bir şey desin biz de gidelim yani. Uğraşmayalım dedim. Çünkü o an bayağı bir hararetli bir sohbetin içerisindeyiz. Açtım camı. Askerliği nerede yaptın dedi. Böyle güldüler. Ha 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 falan. Ay ben de çok gerildim buna. Tam böyle o travesti dehşeti olan zamanlarda benim de yeni deli çağlarım falan. Hiçbir şey demedim. Arabamı böyle önlerine kırdım. Arabada böyle direksiyon kilidi var. Onu aldım, indim arabadan. Ben inince tabii ki bunlar hemen camlarını kapattılar falan. Askerliğimi nerede yaptım dedim. Tak vurdum cam kırıldı. Yan tarafa geçtim. Askerliğimi nerede yaptım vurdum. Bütün camlarını kırdım. Bir travesti dehşeti yaşattım. Ve kaçıp gittiler. Arabayı bırakıp gittiler bu arada. Arkamızda da polis arabası vardı. Evet ondan sonra. Ben de tekrar arabaya bindim. Bastım gaza. Arkadaşıma ne diyordun dedim. Şimdi bunu böyle çok güzel bir şeymiş gibi anlatmıyorum ama oradaki psikolojim şuydu. Şimdi bunlar bana askerliği nerede yaptın diyecekler. Ben ne cevap verirsem vereyim gülüp dalga geçecekler ve bütün arkadaşlarına anlatacaklar. Sonra öbür arkadaşları da gelip herhangi bir transseksüeli gördüğü zaman askerliği nerede yaptın deyip dalga geçecekler. Seni aşağıladığını düşünecekler. Ama şimdi bizim bu yaptığımız travesti dehşeti teröründen dolayı bunu anlatamayacaklar. Anlatsa bile o arkadaşları gelip de bir başka trans bireyi gördüğünde bu soruyu soramayacaklar. Ama yani bu nerede, hangi transla karşılaştığınla alakalı. Şimdi sen benden bir röportaj talebinde bulunuyorsun. Gelip burada bir travesti dehşeti yaşatmamın bir anlamı yok. Ama ben E5'te, otobanda bilmem nerede olsaydım o anda başka bir şey yapıp gelip olsaydım ay sana soru sorabilir miyim deseydin kafanı gözünü kırma hakkımı kendimde buluyorum açıkçası. Öz savunma kimse kusura bakmasın. Trans değil de fazla gay olabilir misin? Şimdi bir erkeklik var. Çünkü erkeklik üstün bir şey. Kadından da üstün. Kadın ikinci sınıftır, erkek birinci sınıftır algıda. Ve sen birinci sınıf bir şeyi bırakıyorsun, ikinci sınıfa geçmeye çalışıyorsun.
Erkekliğini yapamamış erkekler var. Eşcinseller, gayler, homoseksüeller ne diye adlandırıyorlarsa. Bir de onun daha rezilleri var. Feminen olanları. Onların da en rezili travestiler gibi bir algı var. Bunu da çoğunlukla bence eşcinseller böyle yapıyor. Mesela gay barlara transları almak istemezler falan. İşte niye? Ay onlar da geliyorlar işte yapıklı peruğunun kafasını sallıyor da burada bilmem ne yapıyor. Ay çok reziller işte şöyleler işte böyleler bilmem neler. Cinsiyet kimliğiyle barışmamış, cinsel yönelimiyle barışmamış insanların şeyi bu. İlla eşcinsel olmasına gerek yok. Hayatında bununla ilgili sorun var. Başka bir şeyle de ilgili sorun olabilir. Senin o serbestliğin Rahatsız insanlara ediyor. batıyor. Yani bütün ötekilerin ötekisiyiz aslında. Yani bugün Kürtler içinde de ötekiyiz, Aleviler içinde de ötekiyiz, Ermeniler içinde de ötekiyiz, Türkler içinde de öteki. Ötekinin ötekisiyiz biz. Niye? Çünkü bir tokat çarpıyoruz biz. İnsanların alıştığı, annesinden babasından öğrendiği, böyledir kesin dediği şeyleri alaşağı ediyorsun. Nasıl olabilir diye düşünüyor yani. Sana verilmiş, bahşedilmiş bir güç var ve sen ondan vazgeçiyorsun. Ondan vazgeçmek için de bu kadar badire atlatıyorsun nasıl? Hani şuraya yatırmıyorlar. Demek ki bu bir varoluş. Demek ki mecbur diye düşünmüyorlar. Bunu böyle sanki çok gerçekten bile isteye dur ya ben de ne yapayım ay transseksüel olayım ben en iyisi gibi mi düşünüyorlar bilmiyorum. Ya gerçekten akıl yoksunu olmamız gerekir bizim böyle bir şeyi seçmiş olmamız için. Sadece ülkemizde de değil bu. Amerika için de geçerli. Avrupa için de geçerli. Genelde böyle arkadaşlarımıza anlatırken ülkeyi şey yaparlar. Çünkü ülkeyle alakası yok yani bunun. Sonuç olarak bütün dünyada bütün ötekilerin de ötekisi trans bireyler. Çünkü saklanacak yerimiz yok. Bugün seks işçiliği yapan bir cis kadın öteki mahalleye gittiğinde gayet hanımefendi olabiliyor. Onu bırak seks işçisi gibi hani o isimle o harfiyle başlayan diye adlandırdığımız bir sürü şarkıcı falan var. Yarın bir gün biriyle evleniyorlar. Bir tane çocuk doğuruyorlar. Kutsal anne oluyor. Ama translarda böyle bir durum yok ki. Ben bu mahallede de transım, yan mahalleye geçtiğimde de transım, uzaydan baktığında da transım. İnkar edebilecek bir şey yok. Eşcinseller için ama böyle çok feminen şarkıcılarımız var mesela. Onlar için ay yok canım o öyle değil o şov yapıyor. Neyin şovu? Hangi şov? Yani benim şov yaptığımı düşünemeyecekleri için sanırım bu netlik, bu bir dakika senin bana ne dediğin önemli değil. Ben kadınım diyorum. Ya da ben transseksüelim diyorum. Bu kadar net olmam zoruna gidiyor olabilir insanlar. Mutlaka nefret geliştirecek bir şey bulabiliyor insanlar. Bahane çok. Nefrete gerçekten bahane çok. Sadece bu translar için değil. Herkes için aynı şey geçerli yani. O yüzden hangi yüzden? Nasıl yine gel? Çok konuşuyorum ben ya. Bu video uzayacak bence 5 saat. Transseksüele 5 saat soru soramazsınız falan filan olacak herhalde. Formatı bozdum. Özür dilerim. LGBTİ artı bireylerin hak mücadelesiyle ilgili, gelinen noktayla ilgili ne düşünüyorsun ve öndeki en büyük engeller ne? Hak verilmez alınır. Bununla ilgili mücadele etmek zorundasın. Bu herkes için geçerli. Ve özellikle en baştan terk edenlere çok kızıyorum. Küçük çocuklar yazıyor bazen bana. İşte abla bilmem ne intihar edeceğim. Git intihar et o zaman. Bana intihar edeceğim kelimesiyle gelmesini istemiyorum. Tabii ki o çocuklara böyle söylemiyorum ama uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Bazen diyorum bir dakika ben şu an yoğunum sana cevap vereceğim. Çünkü şey yapamıyorum, es geçemiyorum. Ben 15 yaşındayken bir trans ablaya ihtiyacım vardı. Evet. Ve anlattığım o Mersin'deki yanlış örnekle karşılaştım. Ve emin ol Seyhan olarak benim hiç umurumda değil artık. Bana bakan insanların benim nasıl adlandırdığı, nereye koyduğu bilmem ne. Sırf bütün bu mücadelemi devam ettiriyorum. Ölene kadar da devam ettireceğim. Bir trans ablaya ihtiyacı olan küçük trans çocuklar için yapıyorum ben bunu. O yüzden de uzun uzun anlatıyorum, bilmem ne yapıyorum. Bazen mesela şunu bile söylüyorum. Bu bizim için bir travma ama aileler için de bir travma. Aileni de anla diyorum. Bana diyor ki ben işte Muş'un bilmem neresindeyim. Ay işte ben işte yırtık kot giyiyorum diye annem bana böyle söylüyor. İşte bilmem ne evden kaçacağım. Diyorum ki o yırtık kotu giymek zorunda mısın? Gerçekten istiyorsan yine giy. Ama acaba öğretilmiş bir transseksüelliği mi yaşıyorsun? Öğretilmiş bir eşcinselliği mi yaşıyorsun? Bak şimdi bakıyorum. Yıllar önce ben çocukken kotu ters giysem ne olurdu, giymesem ne olurdu? İsyan evet o zaman bir çıkmazdaydık. Gerçekten örnek yoktu. Şimdi diyor bak örnek var. Gel böyle yapalım, şöyle yapalım bilmem ne. Biraz konuşuyoruz. Aa haklısın diyor mesela. Yani o yüzden şimdiki jenerasyon biraz daha şanslı.
hem bütün dünyada insanların haklarını almakla ilgili mücadele etmeye başlamış olmasından dolayı, hem önlerinde bir sürü örnek olmasından dolayı, teknolojinin gelişmiş olmasından dolayı, yani kısaca şu ana kadar bence getirdiğimiz nokta itibariyle iyi bir yerdeyiz. Evet, negatif şeyler de var ama daha iyi olacağına da inanıyorum. Zaten haklar her zaman öyledir. Aynen Ben öyle. bugün trans hakları ile ilgili mücadele ederim ve sen beni bu kafeye nasıl alamıyorsun diye şey yaparım ama yarın bir gün sana başka bir sebepten kıvırcık saçlısın, seni sevmiyorum kardeşim, burası benim iş yerim diyebilir. Sen de ona diyebilirsin ki hayır, burası senin iş yerin olabilir ama Hizmet ayrımcılık suçtur. Bunu benden görmüş olabilirsin, ötekinden görmüş olabilirsin. Zaten öteki olma kavramı ne ki? Tanışmamakla alakalı. Yani sen beni dışarıda görmüş olsaydın 1000 tane yargın olacaktı benimle ilgili cinsiyet kimliğimden dolayı. Ama bugün burada oturduk, konuştuk ve başka bir yerdeyiz. Başka bir şey olarak düşünüyorsun. Bu videoyu izleyen insanlar için de böyle. Gıcık alan olacaktır, küfreden olacaktır, bilmem ne yapan olacaktır. Ama doğru bir yerden bakarsa, ne söylediğimle ilgilenirse, ne olduğumdan ziyade, aslında çok da zor bir şey söylemiyorum ki. Söylediğim bütün şeyler, bana bunu yapamazsınlar da, haklarımda vesaire de, tam da bu videoyu izleyen insanlar için de aynısını söylüyorum. Senin için de aslında bir mücadele veriyorum ben burada. Tabii ki kendim için mücadele veriyorum en başında. Ama bu aynı zamanda hepimizin mücadelesi birbirine güçlendiren şey. Bugün mesela seni bir trans bireyle tanıştırıyorsa bu program, bir şey yapıyorsa, belirli ön yargılarından kurtuluyorsan bir adım daha ileriye gittin demektir. Yoksa bana katacağım bir şey yok. Seninle kim bilir nerede karşılaşacağız. Belki de karşılaşmayacağız. Ne düşündüğün de zaten çok umurumda değil. Ama bunların hepsinin bir sebebi olduğunu düşünüyorum ve hepimiz için olduğunu düşünüyorum. O yüzden mücadeleye her türlü devam.